Today is an honor for me to extend my warmest congratulations on behalf of Karolinska Institutet to Professors Katalin Karikó and Drew Weissman, laureates of the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine, for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enable the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün 2023 yılı Fizyoloji ve Tıp Nobel Ödülü hakkında konuşacağız. Bu senenin Nobel Ödülü COVID-19'a karşı etkili mRNA aşıların geliştirmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonuna ilişkin keşiflerinden ötürü Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi. Nobel alan kişilerin özellikle 2000'li yılların başlarındaki keşifleri birkaç sene önce başlayan COVID-19 salgınına karşı daha önce görülmemiş bir etkinlikte mRNA aşıları geliştirmesinde olanak sağladı. Ödül sahiplerinin keşiflerinin en önemli iki noktası şu oldu. Birincisi mRNA'nın bağışıklık sistemimize nasıl etkileşime giriyor sorusunu aydınlattılar. İkincisi de bununla beraber vücudumuzun aşıyla verilen mRNA'ya karşı inflamasyon göstermemesi için fikirler ortaya atmaları oldu. Bu keşifler aşı bağlamındaki anlayışımızı temelden değiştirdi. Bu sayede hepimizin yüzleştiği ve müzdarip olduğu, belki de modern zamanların en kötü salgınlarından biri olan COVID-19'a karşı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızda ve oldukça da etkili aşılar geliştirmesine yardımcı oldu. Biraz kazananların hayatından bahsedelim. Özellikle Karikó oldukça ilginç bir kariyere sahip. Thank you very much for this nice introduction. Dear guests, colleagues, students, and fellow researchers, I am very excited to be here. I have never given a lecture to that many people. Karikó 1955'te Macaristan'da doğuyor. 1982'de Macaristan'da doktorasını bitiriyor ve devamında da birkaç sene doktora sonrası araştırmacı olarak Macaristan'da kalıyor. Daha sonra araştırmalarına Amerika'da devam ediyor ve 1989 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak atanıyor ve 2013 yılına kadar bu şekilde devam ediyor. Daha sonra BioNTech'te başkan yardımcısı oluyor. 2021 yılından bu yana da doktorasını aldığı Macaristan'daki üniversitede profesörlüğüne devam ediyor. Neden ilginç bir kariyeri var dedim? Çünkü akademik kariyeri boyunca birçok kez zorluk çekiyor ve bu zorluğu ailesiyle beraber göğüslüyor. 1985 yılında Macaristan'daki üniversitenin araştırma programında para kalmadığında mecburen kendisinden ayrılması gerekiyor. Ayrılmasını isteniyor. O yüzden Karikó, kocası ve 2 yaşındaki kızı Temple Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmak üzere Philadelphia'ya taşınıyorlar. Macar hükümeti onların ülkenin dışına yalnızca $100 çıkarmalarına izin verdiğinden o ve kocası kızların oyuncak ayısının içine bugünün parasıyla yaklaşık $1000 gibi bir şey sıkıştırıyorlar. Çalışmalara devam ederken 1989 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde asistan profesör olarak çalışmaya başlıyor. Ama bu iş oldukça düşük bir maaş ve seviyede oluyor. O zaman da aslında başka bir profesörün bünyesinde çalışıyor. Tam fikirler oluşmaya başlamışken ve bunları denemek istedikleri zaman bünyesinde çalıştığı profesör işten ayrılıyor. Pennsylvania Üniversitesi ona ya buradan gideceksin ya da bünyesinde çalışacağın, yani senin paranı ödeyecek başka bir lab bulmak zorundasın diyor. Karikó kendi herhangi bir fon alamıyor. Hepsinden ret yiyor. Anlaşılan o zaman mRNA araştırmaları pek popüler değilmiş ve hibe almak çok zormuş. Sonra şansa parasal olarak yardım edecek başka bir profesör buluyor. Çok güzel fikirleri var, araştırmalara başlıyorlar vesaire. Hiçbiri çalışmıyor ve hepsinden başarısızlıkla sonlanıyorlar. Devamında da bu profesörün de okuldan ayrılması gerekiyor. Karikó yine parasız ve labsız kalıyor. Bu olaylar seyir ederken çok popüler bir hikaye var. Karikó ile diğer Nobel ödülü kazanan Weissman okuldaki fotokopi makinesinin orada karşılaşıp rastgele konuşmaya başlıyorlar. So we set up an assay where we measured these 3 different types of B cells. But we did it in an antigen-specific manner. So what that means is we took HA, hemagglutinin protein, and fluoresceinated it, and then added it to a flow cytometry panel where we could identify each of these subpopulations of cells. So we could count
how many B cells in this mouse spleen or lymph node recognize the antigen in the vaccine. Orada fikirler ateşleniyor ve bazı ilginç deney sonuçları alıyorlar. Sonra araştırma fonlarına başvuruyorlar. Çoğundan ret alıyorlar ama diğer kazandıklarından ilginç makaleler yayınlıyorlar. Ve bu şekilde Nobel alma yolundaki serüvenleri başlamış oluyor. Özellikle de Carico'nun hayatındaki bu kadar iniş ve çıkıştan sonra buluşları Covid'den etkilenen milyonlarca insan hayatını kurtarıyor ve devamında da bu yıl Nobel ödülünü kazanıyorlar. Peki buluşları tam olarak ne? Hücrelerimizdeki genetik materyalimiz DNA. DNA protein üretilmesi için mesajcı RNA dediğimiz mRNA'ya dönüştürülüyor. Bağışıklık sistemimizin savunma mekanizması geliştirmesi için virüsün genetik özelliklerinin yansıması olan mRNA'yı sentezleyip aşıya koymamız gerekiyor ki aşı vurduğumuzda bu mRNA parçaları virüsün fonksiyonunda yardımcı olacak proteinlere dönüşsün ki bu proteinler bizim bağışıklık sistemimiz tarafından algılansın ve bağışıklık sistemimiz bunları algıladıktan sonra bunlara karşı bir hafıza oluştursun. Virüs mRNA'sını sentezlemenin bir yolu hücre kültürü dediğimiz sistemleri kullanarak sentezleyebilirsiniz. Bunlar genelde çok kullanışsız yöntemler. Genelde pahalı ve zaman alıcılar. Diğer bir yöntem sentetik olarak deney tüpün içinde üretebilirsiniz. Çok fazla miktarda ve çok hızlı bir şekilde üretmeniz olanak sağlar. Ama şöyle bir dezavantajı var ve bu çok önemli. Bu üretilen mRNA'lar vücutta beklenmedik bir şekilde inflamasyona sebep oluyorlar. Nobel ödülü kazananların araştırmaların asıl yararı burada devreye giriyor. Deney tüpünde kopyalanan mRNA'ların neden inflamasyona sebep olduğunu ama normal memeli hücrelerindeki mRNA'nın aynı reaksiyona yol açmadığını araştırıyorlar. Bildiğiniz üzere RNA genetik kodun harfleri olan DNA'daki A, T, G ve C'ye karşılık gelen A, U, G ve C olarak kısaltılmış 4 baz içerir. Carico ve Weizmann memeli hücrelerinden alınan RNA'daki bazların sıklıkla kimyasal olarak değiştirildiğini ancak deney tüpünde kopyalanan mRNA'nın böyle bir şey göstermediğini biliyorlardı. Deney tüpünde kopyalanan RNA'da değiştirilmiş bazıların bulunmasının istenmeyen inflamasyonun nedeni olup olmayacağını merak ettiler. Bunu araştırmak için her biri bazılarında benzersiz kimyasal değişikliklere sahip olan mRNA'nın farklı varyantlarını ürettiler. Sonuçlar da tam düşündükleri gibiydi. Bazı modifikasyonları mRNA'ya dahil edildiğinde inflamasyon neredeyse ortadan kalktı ve bu hücrelerin farklı mRNA formlarını nasıl tanıdığına ve bunlara nasıl tepki verdiğine dair anlayışımızda bir paradigma değişikliği oldu. Bu sonuçları 2000'li yılların başına yani COVID-19 salgınından 15-20 yıl önce yayınladılar. Diğer ilginç bir sonuç ise 2010 civarında yayınladıkları makalede şunu gösterdiler. Bazı modifikasyonlarıyla üretilen mRNA'nın verilmesinin değiştirilmemiş mRNA'ya kıyasla protein üretimi belirgin şekilde arttırdığını gösterdiler. Bu şekilde bazı modifikasyonların hem inflamasyonu azalttığını hem de protein üretimini arttırdığını keşfetmeleri sayesinde mRNA'nın klinik uygulamalarına giden yolda çok büyük bir katkı sağlamış oldular. Dolayısıyla mRNA teknolojisine ilgi artmaya başladı ve 2010 yılında birçok şirket bu yöntemi geliştirmek için çalışıyorlardı. Sonra hepimizin bildiği COVID-19 salgının patlak vermesinden sonra virüsün yüzey proteinini kodlayan baz modifikasyonu teknolojisi kullanan mRNA aşıları rekor bir hızla geliştirildi. Örneğin BioNTech ve Moderna aşıları hepimizin bildiği. Yaklaşık %95 civarında koruyucu etki rapor edildi ve her iki aşı da erken bir tarihte onaylandı. Aşılar milyonlarca hayatı kurtardı ve ülkenin normal koşullara dönmesine olanak sağladı. En önemlisi mRNA aşılarının geliştirebilmesindeki etkileyici esneklik ve hız, yeni platformun diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar için kullanılmasının önünü açmış olması. Dediklerimi özetleyecek olursam, bu yılın fizyoloji ve tıp Nobel ödülü mRNA'daki baz modifikasyonun önemine ilişkin temel keşifleriyle zamanımızın en büyük sağlık krizlerinden birini normalleştirmesinden ötürü bu alanda verildi. Hepinize sağlıklı yıllar diliyorum ve bir dahaki videomuza kadar görüşmek üzere.